Değerli dostlar, bugün müzik, sanat ve dini hassasiyetler arasında denge ile alakalı bir soruya cevap vermeye gayret ettim. Kendi görüşlerimle. Ne demek bu? Hemen videonun başında var. Kendi görüşlerimle ne demek? Bunu videonun başında izleyeceksiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum değerli dostlar, değerli izleyiciler ve kıymetli arkadaşlar. Yıllarca birlikte mesai arkadaşlığı yaptık Amerika'daki hayatımda. Hemen hemen her videomu çok dikkatlice izliyor. Altına yorumlar yazıyor. Bazen bana özel uzun uzadıya mesajlar gönderiyor. Ben cevabi mesaj yazıyorum. O bir daha. Böyle çok farklı bir ikili ilişkimiz var. Geçenlerde bana bir teklifte bulundu. Dedi ki abi, senin bu gündeme getirmiş olduğun görüşler, söylemiş olduğun düşünceler, ulaşmış olduğun sonuçlar son tahlilde senin şahsi görüşün, ulaşmış olduğun, üretmiş olduğun düşünceler. Ama aidiyetinden hareketle bazıları bunu farklı şekillerde değerlendirebiliyor. Halbuki siz daha önceden bazı videolarda bunun böyle olmadığını söylediniz. Kendi görüşleriniz olduğunu söylediniz. Ama buna rağmen yine bu türlü konuşmalar sağda solda oluyor. Acaba bundan sonra çekeceğiniz videolarda en azından bu düşünce yerleşinceye kadar, insanlar bunun böyle olduğunu bilinceye kadar bunlar benim şahsi düşüncelerimdir der misiniz dediler. Ben de evet diyorum. Bundan sonra da diyeceğim, demeye gayret edeceğim. Burada sizin sormuş olduğunuz sorulara benim verdiğim cevaplar kendi şahsi düşüncelerimdir. Hiç kimseyi bağlamaz, hiç kimse adına konuşmuyorum, hiçbir camia adına konuşmuyorum. Bunu betahsiz belirtmek istiyorum. Ve bundan sonraki videolarımda da şu anda Atlanta'da yaşayan o yıllarca birlikte mesai arkadaşlığı yapmış olduğumuz arkadaşımın önerisi üzerine tekrar etmeye gayret edeceğim. Bugün müzikle alakalı bir soru var. Soru şu: müzik, sanat ve dini hassasiyet diye bir üst başlık etrafında toplayabilirim ben bunu. Diyor ki uzun yıllardır yurt dışında yaşıyoruz. Süreç başladığından beri de memlekete gidemiyoruz. Böyle olunca akıl sağlığımızı koruma adına müzikle ilgilenmeye başladım. Önceden biraz ilgim vardı ama daha sonra artırdım. Müzik aleti çalmayı öğrendim. Çocuklarıma piyano ve bateri dersleri aldırıyorum. Ama bu derslerin ibadetlerine ve okumalarına engel olmamasına da özenle dikkat ediyorum. Yine de bazı cemaatlerin bu konularda sert yaklaşımını görünce vicdanen de rahatsız oluyorum. İslam'ın sanata, müzik, resim, heykel, dans vesaire yaklaşımı nasıldır? Bunlar olmadan bulunduğumuz topluma entegre olma biraz zor, öyle olduğu gözüküyor. En azından bunun eğer varsa zararı, o zararı nasıl aza indirgeyebiliriz? Bu konuyu dini hizmetlere kanalize edebilir miyiz? Evde fotoğraf bulundurmayı bile şirk kabul eden hocalar varken sorduğum bu soru belki çok absürt bir soru ama yine de sormadan edemiyorum diyor değerli arkadaşım. Hemen şöyle başlayayım. Hayır, sormuş olduğunuz bu soru kesinlikle ve katiyen absürt bir soru değil. Belki çok geç kalmış bir soru. Ben bununla alakalı farklı zamanlarda farklı şeylerde konuştum. Dolayısıyla hayır, absürt bir soru denilemez. Geç kalmış bir soru demek belki çok daha doğru olabilir. Neden? Zira her şeyden önce çok yerinde bir soru. Çünkü içinde bulunmuş olduğunuz şartlar bunu gerektiriyor. İnsani bir soru. Aynı zamanda çağdaş, günümüz dünyasında hepimizi ilgilendiren bir soru. Onun için bunu böyle insani ve ferdi bir vicdan muhasebesi konusu haline getirmekten daha öte, yaşamış olduğumuz sosyokültürel zeminin, yaşamış olduğumuz global dünyanın gerçekliğini dikkate alan ve ona göre bir tavır takılmak isteyen ama beri tarafta da dini hassasiyetlerini korumayı arzu eden bir
insanın vicdanı, kalbi, gönlü, aklı, zihni, evet bütün bunların üretmiş olduğu bir soru olarak görmek lazım bunu, hem de ciddi bir şekilde. Dolayısıyla bu ciddi meseleye karşı ciddi bir şekilde cevap vermek gerekir. Birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi, İslam'ın sanata genel anlamda bakışı nedir? Değerli dostlar, İslam dininin özü hayata anlam katmaktır. Aslında bütün dinlerin özünde vardır bu. Hayatı yaşanılır kılan ona insanın katmış olduğu anlamdır ve o anlama en büyük bir şekilde destek veren de genelde inançlardır, dinlerdir. Dolayısıyla İslam dini hayata anlam katmaya çalışıyor, insanı ve toplumu kemale ulaştırmaya çalışıyor. İşte bu noktada sanat hem insan ruhunun ifadesi, hem aynı zamanda güzelliğe duyulan hayranlığın bir şekilde farklı formlarda dile getiriliş biçimidir veyahut da şeklidir. İslam hiçbir zaman için sanatı dışlamaz. Hangi çeşidi olursa olsun hiçbir zaman içinde dışlamamıştır. Aksine estetikle iç içe bir şekilde bunu ele almıştır. Bakın, Allah güzeldir ve güzelliği sever diyor bir hadis-i şerifte Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam estetik konusunda, yapılan işlerin muhkem bir şekilde yapılması konusunda o kadar özen ve o kadar gayret göstermiştir ki bunu saçının taranmasından tutun giymiş olduğu elbiseye varıncaya kadar, konuşmasından tutun evinin düzenine, mimariye varıncaya kadar, hatta şunu söyleyebiliriz, savaşta bile bu estetiği korumuştur Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sanat, İslam dininin özü olan insanın hayata anlam katması noktasında çok önemli tullerden, çok önemli vesilelerden bir tanesidir. 2. Müzik meselesine gelince, evet, İslam hukuk tarihi içerisinde müziğe bizim mezheplerimiz çok farklı açılardan bakmışlar ama o düşünceleri üretirken o farklı açılardan bakıp ortaya bir şeyler koyarlarken içinde yaşamış oldukları toplumun örf ve adetiyle, kültürüyle, geleneğiyle ve o dönem itibariyle müziğin kullanım alanlarıyla irtibatlı olarak bu içtihadi düşünceleri ortaya koymuşlardır. Mesela Şafii mezhebinde, Hanefi fıkhında, özellikle İmam-ı Gazali gibi alimler müziğin helal veyahut da haram oluşunu sözlere, niyete ve etkisine göre değerlendiriyor. Dolayısıyla ruhu teskin ediyorsa, kötülüğe çağırmıyorsa, ibadet şuurunu zedelemiyor ise müzik mübahtır diyor, hatta menduptur diyor. İnsan bundan sevap bile kazanır diyor. Hanbeliler ise bu konuda biraz daha sert. Özellikle İbn Teymiye çizgisinde bulunan insanlar, hani İbn Teymiye'den sonra Hanbeli geleneğinde var ama İbn Teymiye yaşamış olduğu dönemden sonra ona ayrı bir sertlik katmış, çok daha sert bir duruş sergilemiş. Bu duruş özellikle günümüz dünyasında bazı selefi akımlarda katı bir şekilde yasağa dönüşmüş durumdadır. Bunun örneklerini de zaten günümüz dünyası içerisinde görüyoruz. Özellikle o selefi akıma riayet eden veyahut da ona kendisini kaptıran insanlar tarafından. Yalnız hani dedim ya, dönemin sosyokültürel belki bu kadar sert bir duruşu ortaya koymalarına neden teşkil eden belki saray müzikleriydi. Belki saray eğlenceleriydi. Belki yozlaşan ama müzikle birlikte ona ayrı bir boyut kazandıran ve insanı insanlığından çıkartan, dinden imandan iyice uzaklaştıran, İslami dini ahlaki değerleri hiçe sayan bir müzik anlayışı, belki ondan hareketle buna bir tepki olarak bu sert yasağı ortaya koydular. Pekala bizim günümüz dünyasında hem pedagojik anlamda, hem psikolojik anlamda, hem de estetik anlamda böylesi amaçlarla yapılan, ama günümüz dünyasında pedagoji, psikoloji, estetik bir bütün olarak gözetilmiş ve insana çok büyük şeyler katılan müzikle bunu eşdeğer tutmak katiyen
doğru değildir. Çocuklara müzik eğitimi verme. Hani diyor ya arkadaşımız, piyano dersleri aldırıyorum, ne bileyim bateri dersleri aldırıyorum, keman, ne bileyim belki bağlama, şu bu vesaire. Çeşitli enstrümanlar. Bunları öğretmek, bunları çalmak, bunları üflemek. Hani ne için üflemek deyin diyorlar ya, ondan hareketle dedim, katiyen haram değildir. Aksine bu aletler ve bu aletlerle ortaya konan müzikler insanların estetik duygusunu geliştirir. Belki sabrını artırır, dikkatini artırır, koordinasyonu sağlar, zihinsel bir aktivite ve zihinsel becerilerini artırır bunlar. Bilmiyorum, arz edebiliyor muyum? Üstelik siz bana diyorsunuz ki sorunuzda, ben çok ciddi bir denge kurmaya çalışıyorum. Yani ibadetlerine mani olmayacak, dini değerlerini dışlamayacak falan diyorsunuz. Zaten esas olan da bu değil midir? Yani ister biz ilgilenelim müzikle, isterse çocuklarımız ilgilensin. Onların ibadetlerine, okumalarına engel olmuyor ise şayet. Hayatı bir bütün olarak yaşamanın bir göstergesidir. Ümmet-i vasat olmak da zaten bunu gerektirmez. Topluma entegre olma diyorsunuz bir de. Diyorsunuz ki biz içinde yaşadığımız bu batı toplumlarında sanki topluma ancak böyle entegre olabiliriz ya da sanatı bu noktada kullanabiliriz diyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Neden? Çünkü ya o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde, o piramidin 4. basamağında, 5. basamağında yaşanan batı ülkelerinde sanat çok daha farklı bir şekilde kendisine yer buluyor. Ben Kore'de bazı sanat müzelerini gezdim, aman Allah. Hakeza İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, gelin şu New York'ta o kadar farklı sanat çeşitleri var ki ve o insanlar dediğim gibi o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki 4. 5. kademelerinde yer aldığından dolayı buna hem zaman buluyorlar, vakit ayırıyorlar, maddi imkanlarını bu iş için çok rahatlıkla seferber edebiliyorlar. Müzikte aynı şekilde, tiyatroda aynı şekilde, resimde aynı şekilde, bir sürü şeyler. Estetik bir ambalajla o insanlar tutuyorlar, işte o ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyorlar. Bizim bu alanlarda olmamız, ister ferdi anlamda ikili ilişkilerimizi geliştirme adına, isterseniz daha büyük çerçevede, mesela bir camia olarak, bir cemaat olarak, bir hizmet olarak bu işi ele alma, ne bileyim müzik koroları kurma, tiyatro kulüpleri kurma, kısa filmler yapma, radyo tiyatroları, resim sergileri, bunları bir camia olarak ortaya koyma bizi o topluma gerçekten entegre eder. Bugün hem bütün Müslümanların ama özelde de bizim yaşamış olduğumuz kendi dar çerçevemiz içerisindeki bizlerin anlatacağımız öyle hikayeler var ki Türkiye'den, yaşadığımız yerlerde, hele şu son 12-13 yıl içerisinde yaşadıklarımız, aman Allah'ım, o kadar çok hikaye birikti, o kadar çok acı birikti ki biz bu hikayeleri sanatın diliyle anlatmadığımız zaman, müziğin diliyle anlatmadığımız zaman, resmin diliyle, heykelin diliyle, tiyatronun diliyle anlatmadığımız zaman sadece konferanslara, sadece makalelere, sadece yazılara sıkışıp kalıyoruz. Halbuki bir filmin, bir müzik eserinin, bir resimin, bazen bir sanat sergisinin yapmış olduğu işlev, oynamış olduğu rol, ortaya koymuş olduğu fonksiyon, inanın bana belki 1000 kitaptan, belki 100 vaazdan, 100 konferanstan çok daha fazla bir şekilde etkili olabiliyor. İnsanların gönlüne girebiliyor. Bir şiir alıyor insanları bir yerden bir yere götürebiliyor. Bir başka şey dediniz. Hani bazı hocaları evde fotoğraf bulundurmayı bile şirk saymış olduğu bir yerde, hani bu soru çok absürt vesaire dediniz ya. Evet, böyle yorumlar var ama bunlar dinin özünü teşkil etmiyor değerli kardeşlerim. Bunlar var ola gelen bir takım hadislerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde var olan hadislerin yorumunu yansıtıyor. Nedir o? Evet, hadis-i şeriflerde resim yapmanın, suret çizmenin yanlışına dair bir takım uyarılar var ama bu uyarıların
temeli, altında yatan neden, hani gai ve maksadi bir yaklaşım sergileyecek olarak o hadisleri okuduğumuz zaman, vasatül hükmü çok iyi bir şekilde nazar itibara aldığımız zaman, sebebül vuruda baktığımız zaman putperestlikle, şirkle alakalı olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir tehlike var ve o tehlikeden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uyarıda bulunuyor. Ama günümüz dünyasında, şu dijital çağda çocuklarımızın mezuniyet fotoğraflarını koymuşuz, aile albümlerini yapmışız, sanatsal bir takım çizimlerde bulunmuşuz. Bunların hiçbirisi o yasaklarla eşdeğer olarak değerlendirilemez. Ama onlar da yok değildir. Bunlar bir içtihattır. Dönemin sosyokültürel şartlarına bağlı olarak ortaya konmuş, üretilmiş düşüncelerdir. Evet, bunlar vardır ama mutlak doğru olarak bunlara bakılamaz. Pekala, bir de diyorsunuz ki zararı en aza indirgemek, minimize etmek diyorsunuz. Zaten siz bu imani duyarlılıkta olduğunuz müddetçe Allah'ın tevfik ve inayetiyle o hani right track derler İngilizce'de, doğru bir yere binmiş ve doğru bir hedefe doğru yürüyorsunuz demektir. Zira anlattığınız şeyler zaten bunu gösteriyor. Öyleyse ne denilebilir? Şimdi eğer müzik bizim çocuklarımızı namazdan, Kur'an'dan alıkoymuyorsa, bilakis onları huzura, dikkat toplamaya, ruhi dinginliğine iletiyorsa, oraya doğru sürüklüyorsa, sokaklardaki zararlı akımlardan koruyorsa, uyuşturucudan koruyorsa, çetelerden koruyorsa, nerede sabah orada akşam böyle Ömer Hayyam gibi böyle bir bomboş nihilist bir hayat felsefesinden koruyup bir gayeye, bir amaca yönlendiriyor ise şayet, güzel arkadaş çevrelerine taşıyorsa bu müzik, anlatabiliyor muyum? Evet, o zaman bunları yapmak bir ibadet bile denilebilir. Yani insan bunları yaparak ibadet, nafile ibadet sevabı bile kazanabilir. Çünkü getirileri götürülerinden çok daha fazla. Belki götürüsü var mı yok mu o bile tartışılır. Dolayısıyla bir de başka şey var. Ne var? Sizi siz de aynı şey diyorsunuz yani 10 yıldır yurt dışındayım vesaire yaşamış olduğunuz sıkıntılar sizi depresyondan koruyor bu müzik. Yalnızlığa düşmekten koruyor. Karamsarlığa girmenizden koruyor. Böyle dinç kalmanıza, dirençli olmanıza, dirayetli bir şekilde hayata asılmanıza sebebiyet veriyor. O zaman bu bir nimettir. Bu daha iyi, daha güzeli, daha doğruyu yakalama açısından bir vesiledir. Hayatınızı yeniden kurmaya çalıştığınız şu dönem içerisinde hakikaten bulunmaz Hint kumaşıdır. Haram değildir, şirk değildir. Sakın bu tür düşünceler içerisine girmeyin. Ne yapacağız o zaman? Şunu diyebilirim. Birkaç tane prensip söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi niyetinizi berrak tutun. Yani ibadetinize engel olmasın, Allah'a karşı sorumluluklarınıza yerine getirmenize engel olmasın. Eğer bunları engel olmuyorsa yapmış olduğunuz her bir sanat faaliyeti içinizde taşımış olduğunuz niyetle nafile ibadet hükmüne bile geçebilir. Öyle bir sevap bile alabilirsiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İkincisi, çizginizi çok net bir şekilde belli edin. Burada vicdan çok önemli bir hakemdir. Yani müzik hangi noktada sizi gaflete taşıyor? Resim, edebiyat, uğraşmış olduğunuz heykel, şu bu vesaire hangi neyle uğraşıyorsanız uğraşmış olduğunuz o sanatın türleri hangi noktada sizi sizlikten uzaklaştırıyor, sizi niyetinizden uzaklaştırıyor, sizi başlangıçta yola çıkarken taşımış olduğunuz duygulardan, düşüncelerden ayrı bir yere taşıyor. Eğer işte orada bir kırılma var ise şayet burada dikkatli olmak lazım. Onun için çizginizi çok net bir şekilde belirleyin. İstikametle dümdüz ya da yukarıya doğru yükselen bir ivme ile o yolda devam edin diyebilirim. Ve siz de dediniz bunu, ben üzerine basarak söyleyeyim. Evet, gerek İslam dininin değerlerinin anlatılmasında, gerek Müslüman dünyasının problemlerinin anlatılmasında, gerek hizmet olarak yaşamış olduğumuz şeylerin yeniden ele alınması ve dış dünyaya duyurulmasında bunu sadece kitapla, sadece makaleyle, sadece şu benim yaptığım gibi YouTube'un karşısına, kameranın karşısına çekip konuşmayla olmuyor. Sadece bunlar yeterli olmuyor. Sanatın dilini de burada konuşturmak lazım. İşte bu sizin misyonunuz olabilir. Bunu misyon edinebilirsiniz. Çalmış olduğunuz müzik aletinizle veya yazmış olduğunuz şiirle,
bestelemiş olduğunuz bir şarkıyla, bir türküyle, bir aranjmanla siz bu misyonu yerine rahatlıkla getirebilirsiniz. Hedefiniz bu olsun. Allah yolunuzu açacaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah muradınızı muradınız yapsın.